Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Çikolataya doyabileceğiniz, resmen çikolata şelalesi gibi muhteşem bir pasta tarifi vermek istiyorum bugün sizlere. Hiç bekletmeden direkt tarifimize, hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 125 gram tereyağı uygun bir tavaya alınır. Ocağın altı açılır. 1 su bardağı su eklenir. 1 fiske tuz ve yağın erimesi beklenir. 1 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu eklenir ve hızlı pürüzsüz olana kadar hamurun toparlanması sağlanır. Hamur toparlandıktan sonra 1-2 dakika hamurumuzu kavuralım. Hemen altını kapatmayalım. Yeteri kadar kavrulan hamurun altı kapatılır ve soğuması için uygun bir kaba alınır. Hamuru soğuyana kadar biz de kremamızı hazırlayalım. Uygun bir tencereye 1 su bardağı toz şeker, 2 adet yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı nişasta, 2,5 yemek kaşığı un, 2,5 su bardağı süt eklenir. Tüm malzemeler pürüzsüz olana kadar karıştırılır. Ocağın altı açılarak ocağa alınır. Koyu kıvam alana kadar pişirilir ve altı kapatılır, soğumaya bırakılır. Evet, soğumuş olan hamurumuza 4 adet tam yumurta, 2 adet yumurtanın beyazı tek tek ilave edilerek hamur pürüzsüz olana kadar karıştırılır. Yumurtaları tek tek ilave etmemiz önemlidir. Birden ilave etmeyelim. Evet, pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Mikserle de çırpabilirsiniz veya tahta kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Tercihe bağlı. Evet, hazırlanan hamur sıkma poşetine alınır. Gördüğünüz gibi kıvamı harika oldu. Fırın tepsisine fırın kağıdı yayılır. Sıkma poşetimin ucu kesilir. Profiterol hamurları aralıklı olacak şekilde orta büyüklükte sıkılır. Önceden ısıttığımız 170 dereceli fanlı fırında 40-45 dakika pişirmeye bırakılır. Evet, gördüğünüz gibi şahane kabardılar ve soğumaya bırakılır artık. Soğuk kremaya 125 gram oda ısısındaki tereyağı eklenir. 5-6 dakika mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpılır. Bu aşamada bir paket vanilya ekleniyor. Ben unutmuşum, daha sonra ekledim. 2 paket toz krem şanti eklenir ve çırpılmaya devam edilir. Evet, kremanın kıvamını biraz açmak için 1 su bardağına yakın süt eklenir ve çırpılmaya devam edilir. Evet, gördüğünüz gibi kremanın kıvamı harika oldu. Sıkma poşetine alalım kremamızı. Bu kremayı
Farklı pastalarda da kullanabilirsiniz. Kıvamı ve lezzeti şahane bir krema tarifidir. Evet, kremamız artık hazır. Hamurlarımızı bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye keselim, ayırmayacak şekilde. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, tüm hamurlarımı kesiyorum ben. Kesilen hamurların ortasına krema sıkılır. Hepsine yetecek şekilde ayarlayalım. Fazla sıkmayalım, az da sıkmayalım kremayı. Evet, tüm hamurlarımızı, kremamızı sıkmaya devam ediyoruz. Kremamızı sıktıktan sonra hamurlarımızı buzdolabına kaldıralım. Bir gece bekletecek şekilde. İsterseniz buzluğa da atabilirsiniz. Servise yakın dolaptan ve buzluktan çıkartalım. Evet, üzeri için çikolata sosunu hazırlayalım. 200 gram kutu krema uygun bir tavaya alınır. Kremamızı orta ateşte ısıtmaya bırakalım ve altını kapatarak alalım. Üzerine 160 derece bitter ve sütlü çikolata karışımı ekleyelim ve çikolatalar eriyene kadar karıştıralım. Çikolata sosunun kıvamı biraz koyulaşana kadar soğutmaya bırakalım. Fazla da soğutmayalım. Katılaşmasın, akışkan halde olacak şekilde ayarlayalım soğutma ayarını. Hazırlanan profiterolleri servis tabağına kule olacak şekilde dizelim. Kuleleri dizerken dikkat edelim. Devrilmeyecek şekilde ayarlayalım. Bu tariften 2 kule çıkıyor. Servise yakın hazırlayalım kuleleri. Evet, kulemiz hazır artık. Üzerine hazırladığımız çikolata sosunu bir kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde gezdirelim. Evet, kulemiz hazır artık. Üzerine dilediğiniz meyvelerle, süslemelerle süsleyebilirsiniz. Ben çilek ve yaban mersini ile süsleme yaptım. Özel günlerinizde yapabileceğiniz lezzetli, pratik, güzel bir pasta tarifidir. Diğer pasta tarifi için açıklamalar kısmındaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet, pastamız hazır artık servise. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı pasta tarifleri için bunları da izlemeye unutmayınız. Afiyet olsun herkese.